Merhaba herkese. Yeni bir yayınla, yeni bir magazin yıkılıyor yayınıyla huzurlarınızdayım. Ben Bilal Özcan. Bugün 25 Temmuz 2026 Cumartesi ve konuşacağımız çok konu var arkadaşlar. Magazin gündemi her zamanki gibi bugün de yoğun. Sıla Deveci geldi. İyi akşamlar diyor. İyi akşamlar Sıla. İyi akşamlar canım. Kalina geldi. 17 Kalina. Müjgan da burada. Çok konu var gerçekten. Charlene Todd. Charlene Todd. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Herkesin gelmesini bekleyelim. Herkesin gelmesini bekleyelim. Fatma Yıldırım. Merhaba. Simon Ennet. Merhaba. Sema Kaya nasılsın? Kedicik de burada. Sıla. Evet Sıla farkındayım. Nihat Aslan merhaba. Emi Goeller. Momartin Andorra'dan. Andorra'ya çok selamlar Türkiye'den. Güzel ülke Andorra. Fransa ile İspanya arasında dağlık ülke Andorra. Çok selamlar. Hüseyin merhaba. Sıla Deveci. Alketa, Martin, Jasmine Kazjokovic. Peki. Arkadaşlar biraz daha katılsınlar. Hemen başlayalım. Gündem yoğun arkadaşlar. Evet. Dün yoğun bir şekilde Afra Saraçoğlu konuştuk. Afra Saraçoğlu'yla yeni sevgilisi, daha doğrusu 6-7 ay oldu. 7 ay oldu onlar arkadaşlar çıkmaya başlayalı. İddialar o şekilde, bize gelen bilgiler o şekilde. Her ne kadar İpek Canbulat, Onur Akay kabul etmese de gelen bilgiler o şekilde. Ya çok üzgünüm. Ben de Afra'mı destekliyorum ve yine destekliyorum. Hala destekliyorum. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir birlikteliğini çok istiyorum. Ama bir de gerçekler var. İyi akşamlar Selvin, içi sağlam. Duşanka merhaba. Ay canım teşekkür ederim. Seviyorum, çok seviyorum çiçekleri. Çok seviyorum bak. Çok seviyorum çiçekleri. Çiçekler sizlerin de sevdiğine eminim. Vikya, Sema Akkaya. Çok üzüldük ya. Duşanka. Duşanka Sırbistan'dan arkadaşlar. Eski Yugoslavya. Sırbistan. Balkan ülkesi. İyi bir magazin izleyicisi. Angelika. Nasılsın? İyi misin? Şili nasıl? Ülkenin insanları nasıl? Çok selam söyle güzel Şilililere. Angelika. Voley Demor. Mert hala Afra ile çıkıyor mu çıkmıyor mu? Vallahi ben bir şey söylüyorum. Ondan sonra İpek hemen benim söylediğimin tersini söylüyor. Yaşar Çindemir. Yaşar Muğla'da mısın? Yaşar Muğla'da mısın? Peki Selvin işi sağlam. Abone olalım ve beğen yapalım arkadaşlar. Sizler abone olursanız, sizler beğen yaparsanız bizlere cesaret, daha çok cesaret gelir, daha çok çalışma azmi gelir. Sayımız çoğaldıkça daha gayretli çalışırız ve daha çabuk büyürüz. Sizlerin desteğiyle çalışma şevki gelir ve daha çok araştırmaya başlarız. Sizlere daha güzel haberler anlatmak için. Hadise'ye aferin dedim Hadise'ye. Bugün Instagram'da çektiğim videoda da aferin dedim arkadaşlar kendisine. Hadise'nin dün akşam buraya çok yakın Didim'de. Didim buraya 1,5 saat filan.
O da Ege Denizi kıyısında bir tatil kasabası. Orada konseri vardı. Amfiteyatroda dün akşam. Ve tıklım tıklım doluydu Hadise'nin konseri. Hadise Türkiye'nin en iyi şarkıcılarından biri, biliyorsunuz. Çok seviliyor. E, Ben biraz açık saçık giyinmesine karşıyım sahnede. Ama şarkıları, dansları çok güzel. Her neyse, konumuza dönelim. Hadise seyirciler arasında bulunan birkaç aylık bir bebeği görüyor annesinin kucağında. Ve müsaade isteyip alıyor annesinden sahnede. O çocuğu seviyor. Çok da tatlı bir şey bebek. Ondan sonra Hadise diyor ki e, beşi bir yerde yollayacağım ben bu bebeğe diyor. Beşi bir yerde yollayacağım diyor. Yani beşi bir yerde diye bizim bir adetimiz vardır dostlar. Yurt dışından bizi izleyenler için biz Türklerin yeni doğmuş bebeklere altın takarız. Sizin ülkenizde de böyle bir adet vardır. Yoksa da benzeri vardır mutlaka. E, Bu biz beşi bir yerde diyoruz. Bir zincir veya askı üzerine dizilmiş 5 tane altından oluşuyor. Bu altınlar e, ata altını da olabilir, tam altın olabilir, işte reşat altını deriz biz. Onlardan da olabilir. E, Böyle güzel bir e, hediye vermeyi taahhüt ediyor, söylüyor, vereceğim, yollayacağım diyor. Bu güzel bir şey. İçinden geldi. Bizde laf aramızda bazı ünlülerin cimri olduğu söylenir. Ceplerinde akrep var deriz biz. Elleri ceplerine gitmez. Ama bakın Hadise ne kadar güzel bir davranış, ne kadar güzel bir söz veriyor, taahhütte bulunuyor. Ben diyor beşi bir yerde yollayacağım diyor Hadise. O içinden taşan duyguyu böyle bir hediye ile ifade ediyor. Çok güzel bir şey. Ben de kendisini tebrik ettim. Ya, vermek kadar güzel bir şey var mı? Hediye vermek kadar, başkasını mutlu etmek kadar, paylaşmak kadar arkadaşlar. Çok güzel. Yani imkanın varsa paylaşacaksın zaten. Bütün kitaplarda da, din kitaplarında da böyle söyler. Verdikçe çoğalır sendeki de zaten. Başkasına verdikçe sendeki de çoğalır. Yani bu yüzden Hadise'yi tebrik ettim. Portekizce'ye çevir. Burada Brezilya'da Türk dizilerini çok seviyorum diyor. Canım takipçim, Portekiz'den bizi izleyen, Brezilya'dan bizi izleyen canım takipçim. Ben zaten yayından 2 saat sonra, 2,5 saat sonra her gün 80 dilde altyazıya çevriliyor bu röportaj, bu yayın. 80 dilde altyazıya çevriliyor. Elbette ki benim çok Brezilyalı ve Portekizli takipçilerim var. O nedenle Brezilya dili olan Portekizce'ye de çevriliyor ve bizzat kontrol ediyorum her yayınımın çevrilip çevrilmediğini. Çevireceğim elbette bu konuştuklarımızı. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğin için. Dostlarına, arkadaşlarına da tavsiye edersen, Türkiye'den böyle bir kanal var. 7 gün magazin yayınlıyor ve bizim sevdiğimiz dizi oyuncularını da anlatıyor diye tavsiye ederseniz dostlar, dostlarınıza, arkadaşlarınıza mutlu olurum. Sıla Deveci, bugün bütün Portekiz ve İspanya Toros sayfaları Afra Mert'i konu almış diyor Sıla Deveci. Evet, biz de konuşacağız. Biz de konuşacağız. Şahin Özdemir, Beyaz TV'den neden ayrıldın diyor. Yani yeni bir teklif gelirse onlardan, yani memnun olacağım, kabul edeceğim gibi bir teklif olursa, Beyaz TV benim yuvam. Yani Beyaz TV'de ben çok uzun yıllar çalıştım ve yine çalışırım. Beyaz TV ile aramızda hiçbir problem olmaz. Süreyya Diker, merhaba, hoş geldiniz. Özel abonem. Poyraz ve Afra'nın kucaklaştığı ve el ele. Arkadaş böyle olur Bay Bilal, ben de aynı fikirdeyim derken haklı. Ya gitti bu, gitti, bir daha okuyayım ne olur, bir daha yollasana, okumak istiyordum. Mesajını okuyamadım.
Sıla Deveci zaten ayrı diyorlardı. Elif Nur Poyraz ve Afra'nın ciddi bir ilişkide olduklarını söylüyorlar. Bu tarotlar aralarındaki enerjiyi bozdu. Şahin Özdemir diyor ki yayın yaptığınız hepsi benim müşterim diyor. Ne iş yapıyorsun Şahin? Nasıl? Nasıl müşterin? Şahin ne iş yapıyorsun? Peki arkadaşlar. Beğen sayısını artırırsanız mutlu olurum. Beğen sayısını İGOS ne demek? İGOS uzmanıyım diyorsun. İGOS ne demek? İGOS. Merhaba Bilal abi. Aframert Emir hayırlı yayınlar. Ramazan Aslan. Aygos satıyorum diyor. Büyüme ne? Ne olur Allah aşkına herkesin anlayabileceği şekilde yazsana. Büyüme deyince ne büyüme? Kadınlara büyüme ne satılır? Yani silikon mu satıyorsun? Silikon malzemeler mi satıyorsun? Size selam verdi. Esme Beydullahiyeva. Peki. Evet. Sevgiler Bilal Bey diyor. Sema sen misin? Sema Dumantepe TV. Sema çok teşekkür ederim canım benim. Elif Nur Çetin bu tarotlar en sevmediğim şeyler. Brev de soruyor İgos ne demek diye. Süreyya Diker Bilal Bey benim devam ediyor. Ben yanlışım görüyorum. Ne devam ediyor? Süreyya ne devam ediyor? Lütfen söyler misin? Neden hala aileler birbirlerini takip ediyorlar ve Afra bir açıklama yapsın artık. Ailelerin birbirlerini takip etmesi Meral Bahadır gayet doğal değil mi? Medeniyet var, medeni bir şey. Yani çocuklar ayrıldı diye aileler arada çok büyük bir düşmanlık, kavga, dövüş olmadıktan sonra neden takipten çıksınlar? Sıla Deveci. Peki şimdi arkadaşlar bu şeye Ahbap Derneği'ne hangi ünlü ne kadar bağışta bulundu? O liste yayınlandı. Ahbap Derneği'ne hangi ünlü, hani bu yurt dışından izleyen dostlar için söylüyorum. Bir şarkıcı dolandırdı ya, kurduğu derneğin parasını her şeye el koydu. Arkadaşlar Haluk Levent isimli şarkıcı çok büyük paralar deprem zamanı, yangınlar zamanı çok büyük paralar topladı halktan, yardım parası. Herkes ona inandı, güvendi Türkiye'de ve sırf deprem zamanı, bu 2023'teki Türkiye'deki büyük deprem zamanı Türk parası 4 milyardan fazla bu derneğe toplandı ve adamın o paraları daha sonra kendi hesabına yatırıp geçirip kumar oynadığı kendi itiraf etti. Borç alıyordum dernekten dedi. Bir sürü iddia. Bir sürü iddia. Evet, şimdi kimin ne kadar para bağışta bulunduğu, bu paralar gitti biliyorsunuz. Tarkan 1 milyon lira, Gülşen 1 milyon lira, Arda Turan teknik direktör, Messi'nin takım arkadaşı, Barcelona'da beraber oynadılar. 500 bin lira. Can Yaman 1 milyon 550 bin lira. İtalya'daki oyuncu Can Yaman, Türk oyuncu. Kıvanç Tatlıtuğ 950 bin lira. Kerem Bürsin 200 bin lira. Ajda Pekkan 1 milyon lira. Hazal Kaya 120 bin lira. Sibel Can 1 milyon. Orhan Baba, Orhan Gencebay 500 bin lira. Halit Ergenç, Bergüzar Korel 400 bin lira. Gökçe Bahadır 100 bin lira. Murat Boz 500 bin lira. Melis Sezen 100 bin lira. Aras Bulut İynemli 200 bin lira. İrem Derici 150 bin lira. Hangi ünlü bu dolandırıcı olduğu ortaya çıkan Haluk Levent'in kurduğu Ahbap Derneği'ne ne kadar bağışta bulunmuş? Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Görüyorsunuz. Maalesef çok acı. Bu paralar gitti. Bu paralar hayır olsun diye bu derneğe bu yardımlar yapıldı. İnsanlar depremzedelere yardım için bu paraları verdiler. Ünlüler, normal halk da çok büyük paralar verdi.
Ama paralar kumarda yenilmiş dernek başkanı tarafından. Hazal Kaya diyor ki ben de mağdurum. Güvenimizin bu şekilde zedelenmesi nedeniyle çok üzgünüm diyor oyuncu Hazal Kaya. Yaptığım bağışın nereye gittiğini öğrenmek istiyorum diyor. Adam kumar oynadım diyor ya. Bahis oynadım diyor. Yani nereye gittiği belli Hazal Kaya. Bu yönde ben de şikayet hakkımı gerekli olursa kullanacağım diyor. Kullan. Kullan. Bu arada Adalet Bakanı'nın açıklaması var. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haluk Levent İzmir'den tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu. Bu paraları yiyen adam. 12 Temmuz'da yurt dışına çıkış yapmak isterken havalimanında yurt dışına çıkış yasağını öğrendi. Telefonunu kapatınca savcılarımız harekete geçti. Şimdi telefonunu niye kapatıyor? Kendisinin nerede olduğunu öğrenemesin. Polisler onu takip ediyorsa e, uydudan, antenlerden takip ediyorsa polisler onu, telefonu nereden sinyal veriyorsa orada demektir. Yunan adalarına doğru gidecek, Ege Denizi'ne doğru gidecek. Telefonunu kapatıyor, kaçacak, Ege'ye doğru gidecek, Ege bölgesine doğru. Nitekim Bursa'da bir tır otoparkında yakalandı. Bir tıra binip telefonu kapalı olduğu halde yakaladılar. Çünkü polislerin çeşitli istihbarat kaynakları var, takip yöntemleri var. Mesela en basiti dedektif bir arkadaşımdan duymuştum. Takip etmek istedikleri kişiyi işte arabası evinin önündeyken, iş yerinin önündeyken falan geliyorlar altına küçücük şu kadar bir şey yerleştiriyorlar. Sinyal verici şu kadar bir şey minnacık. O araba nereye gitse, nerede olsa biliyorlar, gittiği yeri anlıyorlar. O sinyal devamlı geliyor. Kedilere, köpeklere de takılıyor artık o, biliyorsunuz. Kaybolmasın, kaybolursa nereye gittiğini bilelim diye. Çocuklar, ilkokul çocuklarının anneler çantalarına koyuyorlar. Evet, şimdi dolayısıyla Haluk Levent'i böyle kıskıvrak yakaladılar telefonunu kapadığı halde yakalanmamak için. Şimdi arkadaşlar şuraya bir daha bir bakayım. Bu arada siz beğen yaparsanız ben mutlu olurum. Sizlerin beğen yapmanız bizler için önemli. Evet. Evet dostlar. Mert Ramazan'la ilgili okuyacağım ilginç şeyler var. Afra Saraçoğlu ile ilgili de konuşacağımız çok ilginç konular var. Galatasaray bu sene yine şampiyon olabilir mi? Özür dilerim hocam. Canım benim, Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzon'un şansı bu senede çok fazla. Diğerleri de çok güzel transferler yaptılar, takımlar kurdular. Biliyorsun sen de meraklısın. Tabii ki bir Galatasaraylı olarak benim adayım Galatasaray, Galatasaray'ın şampiyon olması. Ama maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Diğer takımlar da geçen seneden daha da zorlayacaklardır diye düşünüyorum. Özellikle Trabzon'la Beşiktaş'ın geçen seneden çok daha fazla zorlayacaklarını düşünüyorum şampiyonluğu. Evet, peki arkadaşlar. Şimdi dostlar, herkes burada mı? Ya bu Neslihan Atagül'le Kadir Doğulu'nun oyuncu evli çift. 10 yıldır evliler biliyorsunuz. Bir bebekleri var. 1-1,5 yaşında bebekleri. Çok tatlı. Çok tatlı. Neslihan Atagül nihayet setlere dönüyor değil mi? Kadir Doğulu'yla nasıl tanışmışlar? 10 yıllık evliler. 10 yıl önce birlikte oynadıkları, yok 10 yıl önce değil, 13 yıl önce birlikte oynadıkları Fatih Harbiye dizisinin setinde tanışmışlardı. İlk hareket kimden gelmiş biliyor musunuz? Kimden? Neslihan Atagül'den gelmiş. Yani sette arkadaşlar, başroldeler. İki iyi arkadaşlar, iki oyuncular. Kadir Doğulu Macit karakterine hayat veriyordu. Neslihan Atagül, Neriman. Set arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüşmüştü. Tarçın burada mısın? Ne istiyorsun Tarçın? Canlı yayındayım Tarçın. Tarçın beni yanına al diyor da
Peki biraz sonra alayım, olur mu? Ee, Nasıl oluyor peki? Nasıl ilk hareket, samimiyet hareketi Neslihan Atagül'den geliyor? Aşk nasıl başlıyor? Hamle kimden geliyor? Çok tatlı bir çift. Çok yakışan birbirine bir çift. Değil mi arkadaşlar? Kadir Doğulu Neslihan'ı ilk gördüğü anda çarpıldığını söylüyor Neslihan Atagül'ü. Ee, Neslihan Atagül ise eşine dair ilk izlenimlerini merhameti, vicdanı, set ekibiyle kurduğu uyum ve disiplini beni çok etkilemişti diyor. Ee, Bu aşkın, bu ilişkinin ilk adımını atan taraf ise Neslihan. Ne güzelsin sen. Kokmaz tabii. Kokmaz. Bu çiçek kokmuyor. Neslihan Atagül. İlk adım atan Neslihan Atagül oluyor. Her şey bir masajla başlıyor arkadaşlar. Ee, Etrafında pervane gibi dolanıyordum diyor Kadir Doğulu. Neslihan Atagül'ün etrafında pervane gibi dolanıyordum diyor. İkisi de birbirine yanık ama açılamıyorlar. Bakalım ilk hamle kimden gelecek? Ee, Sonra kendimi toparladım ve uzaklaştım diyor. Uzaktan gözlemlemeye başladım diyor. Üzerine düşersen kaçar. Yani bu sefer setteler, aynı setteler. Etrafında pervaneymiş önce Kadir Doğulu, Neslihan'ın. Sonra toparladım kendimi diyor, uzaklaştım. Bir gün çok yorgundum, koltukta oturuyordum diyor Kadir Doğulu. Neslihan omzuma ve boynuma masaj yaptı. He. İşte o an tamamen bitmiştim diyor. Neslihan Atagül ise o anı aslında ilk ben tavladım diyerek doğruluyor. Sonra da birbirleriyle daha da yakınlaşıyorlar ve çıkmaya başlıyorlar. Sonra 2016 yılında görkemli bir düğünle, hakikaten çok güzel bir düğündü, evlendiler, hayatlarını birleştirdiler ve e, güzel bir birliktelikle 2022 yılında, pardon, güzel 2016 yılında evlendiler. Sonra da bebekleri kısa süre önce, 1,5 sene önce dünyaya geldi. Çok mutlular. Allah mutlu etsin. Peki arkadaşlar. Caner, hoş geldin Caner. Moderatörüm Caner. Çocukları var, Elif diyor, Elif Nur. Tamara, teşekkür ederim Tamara. Tamara, merak ettim. Sen ne iş yapıyorsun? Tamara. Tamara, dikkat et, Caner Fenerbahçelidir. Caner, sevgili Caner. Bu sene Canerlerin takımı geçen senekinden daha iyi olacak ama öyle düşünüyorum. Fakat Beşiktaş mükemmel bir takım kuruyor. Hatice doğru. Hatice diyor ki Bilal abi, sanatçıların bazılarının mason olduğu söyleniyor. Doğru mu? Doğru. Mesela hiç yeni şarkı tutan yeni şarkısı yok şarkıcının. Yıllar önce yaptığı, yıllar önce çok tutmuş şarkıları yeni bir reklam çekiliyor mesela. Çok büyük bir firma reklamını o şarkı üzerine, yıllar önce tutmuş olan o şarkı üzerine kuruyor. Halbuki genç tutan, şarkıları tutan o kadar çok yeni başarılı sanatçı, şarkıcı varken onlara bu şans verilmiyor. Reklamdan 30-40 milyon, 1 milyon dolar, 2 milyon dolar kazanma şansı verilmiyor. Mason olan o sanatçı 30 sene evvel yaptığı şarkıyla bir reklam kampanyasının alıyor, götürüyor, yıldız oluyor. Bir banka reklamını koşturuyor. Bir banka reklamı o şarkı üzerine, o şarkının ismi üzerine kuruluyor. Daha yeni bu olay. Neden? Mason ilişkisi sayesinde. Mason ilişkisi sayesinde. Birbirlerini öyle bir tutuyorlar ki kazanmamam mümkün değil. Kazanmamam mümkün değil. Her neyse, bu konuyu kapatalım burada.
Benim çok sevmediğim şeyler. Tamara tekstil firmasında yöneticiyim diyor. Tamer ya. Tamara değil. Memnun oldum Tamer. Hatice Altan teşekkür ederim Bilal abim diyor. Peki. Ne birlikte olduğu veya görüldü haberleri çıkıyor. İtalya olayı çıktı. Hemen Poyraz görüldü. Bazı iş adamları da mason. Evet doğru. Tamer tabii Tamer. Ee, Lidya geldi. Özel abonem Lidya geldi. Lidya. Bonjour Lidya. Lidya. Fransa'dan Lidya geldi. Lidya iyi bir arkadaş. İyi bir takipçi. Afram. İyi bir Afram sever. Ve çok sağlam yorumları olan, çok doğru yazan, doğru paylaşan dürüst bir arkadaşımız. Pek çoklarınız gibi. Sema Bilal Bey geçen güzel bir anınızı anlatmışsınız. Meslek hayatı ara ara yine paylaşırım demişim. Bugün yine bir anınızı paylaşır mısınız? Of bugün konuşacak çok şey var. Başka zaman olur mu? Bugün Afram'la ilgili onları konuşalım. Başka zaman yine olur. Poyraz önde bazen aşk kazanmıyor. Yani evlilik şart diyor. Kral abinin yanında kral insanlar gelir abim diyor Tamer. Tamer'cim çok teşekkür ederim. Peki dostlar. Yine anılarımı anlatırım. Elbette anlatırım. Elbette anlatırım. Peki arkadaşlar. Şimdi dostlarım. Şöyle Selin Şekerci'den bir ayrılık açıklaması. Oyuncu Selin Şekerci duyduğu en saçma ayrılık bahanesini anlattı. Ben evlenecek insan değilim diyerek benden ayrıldı diyor. Birlikte olduğu erkek. Ben evlenecek adam değilim. Selin ayrılalım ya. Sana da zarar verir bu ilişki, bana da zarar verir ya. Bu işin sonu yok kızım. Ayrılalım ya. Sen yoluna ben yoluna. Tamam demiş kız ne desin. Çok üzülerek ayrılmış. Bir ay sonra evlendi diyor adam için. Bir ay sonra evlenmiş o adam. Allah böylelerinden bütün kadınları korusun. Böyle kadınlar varsa erkekleri de onlardan korusun. Ne şeytanlık değil mi arkadaşlar? Ne şeytanlık ya. Ben diyor evlenecek insan değilim diyor. Bu ilişkinin sonu yok güzelim diyor ya. Sana zarar vermeyeyim, senin kısmetini kapamayayım. Sen yoluna ben yoluma. En iyisi bu. İkimiz için de bu en iyisi. Kız da üzülerek kabul ediyor. Selin Şekerci oyuncu. Canım ya nasıl da kandırılmış. Of. Caner burada. Şahin Özdemir, canım benim çok teşekkür ederim. Diyor ki kralsın abim, tüm dedikodular bende, ben sana diyeyim abim diyor. Şahin Özdemir DM'den, Instagram'dan gel anlat bana onları. Bilal Özcan Official, Instagram DM, Twitter DM, Bilal Özcan Official Twitter, Bilal Özcan benim Twitter. Canım Şahin çok teşekkür ederim, memnun oldum kardeşim. Caner 1907 buradayım diyor. Caner iyisin değil mi Caner? Stoak 1671 merhaba iyi yayınlar. Teşekkür ederim Stoak. Hoş geldin canım. Şahin hepsiyle yakından görüşüyorum diyor. Anladım Şahincim. Anladım canım benim. Sen o zaman gece hayatında seviyorsun ha Şahin. Magazine yakınsın. Sen o zaman yaramazlık da yapıyorsun. Bekarsın biraz da o zaman yaramazlık da yapıyorsun ha Şahin. Caner iyiyim abi yorgunum yoruldum bugün. Caner dinlen. Dinlen canım. Semra Karadaş burada. Peki Semra. Mehmetcan Yakut Afra'nın yeni sevgili Poyraz akışı var mı? Akışta var. Çiğdem ben
Yıllarca köşe yazısı yazdım gazetelerde. Ama bu kitap yazma konusunda hakikaten elim gitmiyor bir türlü. O kadar çok var ki yazacak. Teşekkür ederim Caner. Neslihan Atagül Kadirdoğlu Nazım demesin. Mehmet Konyalıymış. Etli ekmek ye. Ne duruyorsun? Bol bol etli ekmek ye. Pera yayınlanacak. Tamer kitap bekleriz diyor. Tarçın'ın annesi geldi. Peki arkadaşlar şimdi dostlar, iyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz, iyi ki beni takip ediyorsunuz. Abone olmadan izleyen dostlar abone olurlarsa çok mutlu olurum. Çok memnun olurum abone olarak izlerseniz bizi ve beğen yapan arkadaşlara da tekrar teşekkür ediyorum buradan beğen yaptıkları için. Lütfen yapmadıysanız sizler de yapın. Poyraz'a iş insanı diyorlar ama ne işi olduğunu da bilmiyoruz arkadaşlar. İşi olsa bugüne kadar 50 kere duyururlardı. Yani benim bildiğim annesinden harçlık alıyor. Annesi ona bir de ev tutmuş Bebek'te. Afra'nın evine yakın. Yani anne baba desteğiyle devam ediyor arkadaş ama çok iyi eğitim aldın. Çok terbiyeli bir genç olduğunu söylüyorlar. Kızlarla Afra'dan önce de çok yakından görüşüyormuş. Kızlarla ilişkisi sağlıklı bir normal bir erkeğin olması gibi biraz da fazla çapkınmış. Evet. Poyraz aile firmalarında diyor Stoak. Hakan için de öyle diyorlardı. Hakan Sabancı için de öyle diyorlar. Aile firmasında ne iş yapıyor? Odası var, masası var, koltuğu var. Ne iş yapıyor, ne üretiyor, ne kattı? Bunları da söyleseler keşke. Yani ne yapıyor? Lidya. Lidya. Ya bunlar kokmuyor. Ben her seferinde burnuma götürüyorum. Alışkanlık. Güllerden, karanfillerden alışkanlık. Evet. Peki arkadaşlar. Şimdi ya benim konuğum olmadığı yayınlarda böyle bazen fazla çenem düşüyor. Kusura bakmayın. Yani konuğum olduğu zaman onlarla paslaşıyoruz ve magazini daha çok konuşuyoruz ya. O zaman bana az konuşmak fırsatı düşüyor. Hele İpek'leyken aman söylemeyin duymasın. İpek'leyken en az konuşan benim. Söylemeyin ama duymasın. Evet, şimdi arkadaşlar Kadir İnanır'ın vasiyetini e, Eylül ayında açıklayacak ailesi. Kadir İnanır Allah rahmet eylesin. Çok değerli bir ağabeyimdi. Çok iyi bir oyuncuydu. Çok severdim. O da beni severdi. Türk sinemasının usta ismi. İki tane Kadir İnanır iki tane vasiyet yazmış. Biri 2015 yılında, bir de 2022 yılında noter huzurunda iki ayrı vasiyet hazırlamış. İçeriği gizli tutuluyor. Eylül ayında açılması bekleniyor. Kimlere mal varlığı bıraktığı da o tarihte netlik kazanacak. Hayatta bir tane kardeşi, erkek kardeşi olduğu söyleniyor. Ve çokça yeğenleri var. Evlenmedi, çocuğu yok biliyorsunuz. Birlikte olduğu hanım nikahlı karısı değildi. Aralarında gizlice nikahlanmadılarsa ama ikisi de evliliğe karşıydı. Çok karşıydı. Kadir İnanır da eşi de evlenmek hiçbir zaman istemiyorlardı. Bankalarda yüklü miktarda parası olduğu söyleniyor. Rolex saat koleksiyonu olduğu söyleniyor. Tablolar, resim koleksiyonu olduğu söyleniyor. Bir deniz kenarında birkaç tane apartman dairesi gayrimenkulü bulunduğu biliniyor. Ve ayrıca arkadaşlar şöyle bir bakıyorum. Abisi Reşit İnanır hayatta. Onlar 8 kardeşti biliyorsunuz. Kadir İnanır ve kardeşleri. Jülide Kural'la 24 yıl birlikteydi ama resmi nikah yapılmadı hiçbir zaman. Fakat vasiyetle Jülide Kural'a da istediğine de resmi nikah şart değil. Eğer vasiyetnamede yazdıysa
bırakabilir istediği gibi. Para da bırakır, ev de bırakır. Kıymetli tablolarından da bırakılır. Bakalım ne olacak? Kadir İnanır'ın merak ediyor hayranları. Kime ne bıraktı mirasçı olarak? Bu merak ediliyor arkadaşlar. 25 adet Rolex saatinin yanı sıra ağırlıklı olarak DuPont, Cartier, Dunhill, Zippo marka altın kaplama çakmaklar. Ah o sigaralara. Ah o sigaralara. O sigaralar kanser yaptı zaten. Çoklu organ yetmezliği deniliyor ama ciğerinde kanser vardı arkadaşlar. Tümör vardı akciğerinde. 2011 yılından beri o tümör hep kontrol altındaydı. Hep önce nokta gibiydi. Hep kontrol altındaydı. En son zatürre olduğunda zatürreden yattı. Ölmeden 1,5-2 ay evvel hastaneye. O tümör onu rahatsız etti alttan rahatsız etti. Ondan sonra yoğun bakıma aldılar, entübe ettiler kendisini. O tümör olmasaydı belki de zatürreyi atlatırdı. Ama sonra çoklu organ yetmezliğine girdi, kurtaramadılar. İşte çakmakla filan böyle gözlerini boyuyorlar insanların. Bu maalesef büyük türösler, sigara türösleri. Bir yandan da çakmak sanayini destekliyorlar. Altın çakmaklar, marka çakmaklar, modacılara çok büyük paralar veriyorlar. Bu büyük sigara firmaları akıtıyorlar. Kendi markanı koy, senin markandan işte Cartier çakmak çıkar diyor mesela Cartier'e. Büyük sigara firmaları, Marlboro firması atıyorum. Millet ulan diyor Cartier çakmak benim de olsun altın kaplama alıyor. Onu alınca ne olacak? Sigara içeceksin falan yani. Bunlar arkadaşlar çok derin konular. Vay Kadir abim sigara içiyor. Bak ne kadar havalı içiyor, ne kadar güzel içiyor böyle eline ne yakışıyor be. Ben de onun gibi poz vereyim be diye gençler de Tarık Akan için de aynı. Tarık Akan 3 paket sigara içiyordu arkadaşlar günde. Akciğer kanserinden öldü o da. 50-55 yaşında öldü. 60'ı gördü mü bilmiyorum. 50-55'ten öldü. 3 paket sigara. Serenay Sarıkaya'yı da Netflix filmlerinde sürekli olarak yapımcı sigara içiriyor. Dikkat edin bakın. O Şahmaran dizisinde filan. Sürekli ağzında sigara. Sürekli ağzında sigara. Birini yakıyor, birini kapatıyor. Burak Deniz de öyle. Neden öyle? Hiç düşündünüz mü? Netflix kimin? Amerikalıların. Amerika'da her şey Yahudilerin elinde. O sigara fabrikaları filan hepsi Yahudilerin elinde. İçirtiyorlar. Netflix'te anlaşma yapıyorlar gizli. O büyük film şirketleriyle. Amerikan kovboyları ne içerdi? Hatırlayın at üzerindeki o Marlboro reklamlarını. Marlboro içerdi. Dünyaya öyle yerleşti o Marlboro markası. Neyse konumuz bu olmasın artık. Çıkalım bu pis konudan. Bu zehirli konudan. Ama Selena'ya, bizim oyunculara mesajım şu. Her şey para değil arkadaşlar. İnsanların sağlığıyla oynamayın. O sigaralı sahneleri çekmeyin, çektirmeyin. O sahneler varsa sözleşmeye koyun, oynamayın. Oynamayın. O dizide, o filmde, Netflix'te oynamayın. Sigara içeceksin diye diretiyorsa. Alkolü de böyle yerleştirdiler dünyaya. Her Amerikan Hollywood filminde gündüz vakti insanlar alkol içerler. Alkol içmek bir şeymiş. Bir cin içer ya da bir viski içer. Evinin bir köşesinde oturur beyefendi viski içer. Niye? O viski markaları işte bunu sponsorluk yapıyor. Gizli sponsorluk yapıyor. O film şirketlerine milyon dolarlar yığıyorlar. İnsanlar, oyuncular viski içsin diye. İş toplantısı gündüz saat 10.30. Patron viski içiyor. Yanında genel müdür viski içiyor. Pis konu hakikaten ya. Böyle işte kültür zehirlenmesi, toplum zehirlenmesi oluşuyor. Ne gelirse batıdan geliyor. Mert Ramazan Demir'in dünyanın öbür ucundan hayranı var ya. Papua Yeni Gine neresi bilir misiniz arkadaşlar? Papua Yeni Gine. Avustralya'nın kuzeyinde, Avustralya kıtasının komşusu olan bir ada.
Bir Yeni Zelanda adası var. O başka tarafta, yan tarafta, Avustralya'nın sağında, bu kuzeyinde, yukarıda Papua Yeni Gine. Oradan bir genç paylaşım yapmış. Papua Yeni Gineli bir genç. Mert Ramazan Demir'le ilgili paylaşım yapmış. Ben senin diyor buradaki diyor en büyük hayranlarından biriyim diyor. Bu ülkedeki diyor en büyük hayranlarından biriyim diyor. Merhaba dostum. Papua Yeni Gine'deki seni en seven hayranlarından biriyim. Altın çocuk, %100 altın çocuk diye paylaşım yapıyor genç Mert Ramazan Demir'le ilgili. Papua Yeni Gine, Avustralya'nın hemen yanında, uçakla 24 saat Avustralya, oradan yine bir 5-6 saat Papua Yeni Gine aktarmayla gidersin ancak. Evet, yani her yerde Mert'in ismi, Mert Ramazan Demir'in ismi, şöhreti her yerde arkadaşlar. Biraz sonra Mert Ramazan Demir'le Afra Saraçoğlu'nun ortak noktasını anlatacağım size. Bunun için biraz daha beğen yapmanız lazım ama beğen yapmayan arkadaşlar lütfen. Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun birleştikleri, buluştukları konuyu anlatacağım arkadaşlar size. Ama beğen sayısı yükselmezse anlatmam. Ciddi söylüyorum, anlatmam. Çiçek koklarım daha iyi. Kokmuyor be. Kokmuyor. Peki, evet, Ay Yıldız daha önce de açıklamıştı ayınları. Peki. Evet arkadaşlar, şimdi bu arada Brezilya'da yayınlanan bir eğlence sektörüyle çok yakından ilgilenen, film ve televizyon incelemeleriyle tanınan Caderno Pop dergisi Bize Bir Şey Olmaz'daki Aktan rolünde Mert'in başarısını methetti, öne çıkardı. Performansını övdü. Duygusal derinliği, kırılganlığı ve dramatik patlamalar yerine ince detaylarla acıyı aktarma yeteneği olan değerli bir oyuncu diye yazdı ya. Şu inceliğe bakar mısınız arkadaşlar ya? Duygusal derinliği, kırılganlığı ve dramatik patlamalar yerine ince detaylarla acıyı aktarma yeteneği olan değerli bir oyuncu diyor Mert Ramazan Demir için. Brezilya'daki bir dergi, dizilerle ve film incelemeleriyle öne çıkan bir dergi. Brezilya'da Afra Saraçoğlu'nu da çok övüyorlar, biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hatta orada üniversitede bir derste Profesör Afra Saraçoğlu'nun Öğretmen dizisindeki kömürlük sahnesindeki oyunculuğunu öğrencilere ders olarak anlatmıştı. Hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Peki dostlar, iyi ki benlesiniz. Teşekkür ederim. Mert'le Afra Saraçoğlu'nun ortak özelliği, ortak bir noktası, buluştukları bir noktayı biraz sonra konuşacağım. Bu arada Afram var diyen arkadaşlar, önceki günkü Afra Saraçoğlu ve Poyraz görüntülerine rağmen düşüncelerinden vazgeçmiyorlar. Afram var diyen hayranlar. Bir saniye. Bir saniye dostlar. Evet. Mesela Mari Carmen hesabı ben sadece bir şey söyleyeceğim diye yazıyor. İspanyolcadan çevirme bu. Bunun için beni yerin dibine sokmaları umurumda değil diyor ya Maria Carmen. Umurumda değil. Herkes benim gibi istediğine inanmakta veya düşünmekte özgür. Biliyorsunuz İspanya'da Afram adına kurulan gruplar var. Tıpkı ben de başkalarının görüşlerine ve düşüncelerine saygı duyduğum gibi bence benimki de aynı şekilde saygıyı hak ediyor diyor.
Hala Afram'a inanıyorum ve sonsuza kadar inanmaya devam edeceğim diyor ya. Mari Carmen. Bakın günün birinde birleşmelerini ben de istiyorum. Ne şekilde olursa olsun. Arkadaşça, dostça, hiç arkadaş kalamamaları da kötü arkadaşlar. Hiç birbirleriyle görüşememeleri de kötü. Aynı projede yer almayacak olmaları, eğer öyleyse aynı projede yer almamaya karar verdilerse mesela bu ayrılıktan sonra, o da çok kötü. Böyle bir şey olmasın, asla olmasın. Asla olmasın. Arkadaşlık, dostluk bu devam etsin. Gelecekte gösterir bilinmez. Burcu selam verdi. Peki Burcu. Mert kesin yabancı kızlarla takılır oralarda diyor. Lale Arzu, hoş geldin Lale Arzu. Özel abonem. Belki sen hep buradaydın da ben yeni fark ettim. Nasılsın Lale Arzu, iyi misin? Dün İpek epey senin ismini anons etti. Leyla diye söyledi ama konuştunuz mu yayın sırasında bilmiyorum. Sonra ben biraz yoğunlaştım. Ee, Onur'un tatili bitti. Bugün annesinin doğum günü olduğu için yayın yapamadık Onur'la. Yoksa ben bugün çağırdım onu. Sıcağı sıcağına, konular sıcakken konuşalım diye. Sizlere çok selamı var. Başka benim günüm müsait değil. Diğer arkadaşlarımla yayın yaptığım için pazar, yarın mesela Arzu'yla yapıyorum. Pazartesi Arzu'yla, salı İpek'le yapıyorum. Çarşamba boş, çarşamba Onur'la yapacağız arkadaşlar. Bu çarşamba 29 Temmuz çarşamba günü Onur Akay'la yayın yapacağız. Onur tatilden döndü. Evet, öyle diyor Maria Carmen. Francesco Castro da ona cevap veriyor. O da diyor ki, Carmen, zihnim ve kalbim için Afram gerçek hayatta sonsuza dek mükemmel çift olacak. Sonuna kadar ya da bu dünyayı terk edene kadar bekleyeceğim. Tekrar düşünün çocuklar. Bak ne diyor ya. Francesco Castro. Uf, ya ne kadar koyu Aframcı. Ben ölene kadar diyor Aframcıyım diyor burada ya. Sonuna kadar bekleyeceğim diyor onların birleşmesini diyor. Katılıyor musunuz arkadaşlar? Mert'in menajeri Afra'yı istemiyor diyor Sabus. Afra da Mert'i kaçırdı, ne yapalım diyor Ay Yıldız. Peki bu Francesco'ya katılıyor musunuz? Pardon, şuraya bir bakayım arkadaşlar. Bu da enteresan. Maria Carmen devam ediyor. Onlara güven diyor. Onlar ortaya çıktıklarında ve finito dediklerinde inanacağız. Onlar söylemedikçe onlarla birlikte olacağız. Onlar söylemedikçe ayrı olduklarını biz onlarla beraberiz. Afram gerçek demek istiyor herhalde. Bir başka hesapta diyor ki gerçekten mi Carmen diyor. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun diyor. Neden öyle düşünüyorsun? Görmüyor musun ki herkes kendi hayatını kurdu. Yani Poyraz'la Afram beraberler demek istiyor. Görmüyor musun ki birbirlerini sevmiyorlar. Birbirini seven insanlar birlikte olur diyor. Messi 2020 bu hesabın ismi. Başka kişilerle olmaz, birlikte olurlar. Başka kişilerle değil. Saygı duyuyorum senin fikrine ama artık yetişkin insanlarız. 15 yaşındaki, burası çok güzel. 15 yaşındaki Disney hikayelerine inanan küçük kızlar değiliz diyor. Yani Afran bitti demek istiyor. Uyan demek istiyor. İpek bunu okusa çok kızar. İpek bunu okusa hakikaten çok kızar. Şimdi arkadaşlar başka bir şey okumak istiyorum. Tümay Özokur benim çok sevdiğim sektörün en iyi oyuncu menajeri. Size sorarlarsa sektörün en iyi oyuncu menajeri kim diye unutmayın bu ismi. Tümay Özokur'dur. Bana inanıyor musunuz? Bana güveniyor musunuz? Beni tanıyor musunuz? Tümay Özokur benim çok eski bir arkadaşım. Gerçekten bu işi büyük bir ciddiyetle yapan, çok oyuncu yetiştirmiş, keşfetmiş. Çok oyuncu keşfetmiş. Akademisinde onların gelişmesini sağlamış. Gerçekten bu işi profesyonelce yapan, hiç kimseyi kandırmayan ve bir yerden alıp bir yere taşıyan oyuncularını
Sektörde de çok tanınan bir isim. Öyle olduğu için yıllar önce Ay Yıldız ne söyleyeceğimi duydu, bildi, tahmin etti. Yıllar önce Mert Ramazan Demir Tümay Özokur'a yazıyor yıllar önce. Ve Tümay Özokur onu keşfediyor, sektöre sokuyor Mert'i. Tümay Özokur'la bir YouTube programı yapılıyor geçen gün. Röportaj yapıyorlar. Ve Tümay Mert'e anlatıyor. Buradan araba geçiyor bazen de tarçın donlara havlıyor. Korkmuyorsun biliyorum ama çok güzelsin, harikasın. Mert Ramazan Demir'i nasıl keşfettiğini anlatıyor. Mert Ramazan Demir'i çok severim. Takdir de ediyorum sürecini. Bana CV yollamıştı. Genellikle CV'lere çok kötü fotoğraflar koyarlar. CV'sine siyah beyaz bir fotoğraf koymuş ve 2 tane burs yazıyordu. Burs yazısını görünce dikkatimi çekti. Sonrasında workshoplarım vardı. Katılmak çok istediğini söyledi. Ben de onu davet ettim ve ikinci workshopta sözleşmemizi yaptık. Çalışmaya başladık. Ne kadar şeker bir çocuk dedim. Sırt çantasını ay kapandı pardon. Sırt çantasını almış kendi halinde ve hiç öyle fırlama tavrı yoktu. Fırlama argo bir kelime. Yani öyle bıçkın öyle yani kendisini yani böyle çok olduğundan farklı göstermeye çalışan, girişken göstermeye çalışan filan bir olduğu gibi sade bir çocuktu. Yabancılar için söylüyorum yani bizim dilimize yabancılar. Gayet efendi haliyle geldi. Yolu açık olsun. Çok severim Mert'i. Mert çok güzel gülüyordu diyor Mert Ramazan Demir için. Bir yerde daha okudum Tümay'ın Mert'le ilgili söylediklerini. Hemen oradan da bakayım. Evet, CV'den bahsediyor. Oyuncunun CV'de bu kulağınıza küpe olsun. Eğer böyle bir şeyiniz varsa, düşünceniz varsa oyuncunun CV'sindeki fotoğrafa dikkat etmesi gerekir diyor. Hakikaten fotoğraf çok önemli arkadaşlar. Burada yüz çok önemli oyunculukta. Senin yüzünle önce bir görecek. İlk önce dikkatini senin yüz ifaden çekecek gönderdiğin kişinin, yapımcı ya da menajer ya da başka bir şey. Ufacık siyah beyaz ve kararmış bir fotoğraf koymuştu. CV'sini okurken 2 yerde burs yazdığını gördüm. Burs detayı dikkatimi çekti. Onu workshop'uma davet ettim. Belki de bu burslu olduğunu, 2 yerde burs aldığını görmeseydi hiç çağırmayacaktı. Çünkü fotoğraftan bir şey anlamamış kadın. Tümay Özokur menajer. Halbuki çok fotojenik bir delikanlı, çok güzel bakan bir delikanlı ama en kötü fotoğrafını koymuş. Özen göstereceğiz. Görsellik üzerine zaten öncelikle yapılan iş. Bu workshop'uma davet ettim. Yani burs verilen bir insan değerli bir insandır. Ayrışır diğer gençlerden. Bir fazlası vardır ki ona burs verilmiştir. Ya çok zeki, akıllıdır, çok çalışkandır, çok başarılıdır işinde, yaptığı eğitimde filan gibi yani bir görmek istemiş. O yüzden tanımak istemiş. Onu workshop'uma davet ettim. Geldiğinde ne kadar şeker bir çocuk dedim. Evet, sırt çantasını takmış, kendi halindeydi. Gayet efendiydi. Çok güzel gülüyordu Mert. Gülüş, bakış ve ses tonu çok önemlidir. Çok önemli arkadaşlar. Unutmayın. Gülüş, bakış ve ses tonu. Oyunculukta, dizide, sinemada, tiyatroda ne iş yaparsanız yapın. Bizim meslekte de bu söyledikleri çok önemlidir. Evet, iletişimde, iletişimcilikte hangi dalında çalışıyorsanız çalışın. Gazeteci, muhabir, televizyoncu, radyocu,
ses tonu, vücut dili çok önemli. Bak burada söylemediği mesela vücut dili çok önemli. Sonra onu Şükrü Avşar ve Cevdet Mercan'a götürdüm diyor. Şükrü Avşar'a ve Cevdet Mercan'a götürdüm diyor. Cevdet onu görünce oğlum sen neredesin dedi. Oğlum sen neredesin? Yani bulduk demek yani çok iyi bir tip bulduk diyor yani. Mert deneme çekimi yaptı. Cevdet yanlış oynamışsın dedi. Tümay da demiş ki elimizde küçücük bir metin var. Metine göre oynuyor ya. Senaryoyu bilmiyoruz. Nasıl doğru oynasın dedim. Mert şanslı olan gruptaydı. Şansı yaver gitmese veya fark edilmeseydi Mert Ramazan Demir diye biri olmayacaktı. Birisi yeşil gözlü olmadığı için tercih edilmiyor. Bir başkası 1.55 boyunda olduğu için tercih edilmiyor. Fark edilmeyen çok fazla genç var. Öyle arkadaşlar. Ne yazık ki öyle. Tekrar okuyayım orasını. Çok önemli bakın. Mert şanslı olan grup dedi. Şans çok önemli biliyor musunuz? Eliniz yüzünüz düzgün olsa da şansınızın sizde olması lazım. Şansı yaver gitmese veya fark edilmeseydi Mert Ramazan Demir diye biri olmayacaktı. Birisi yeşil gözlü olmadığı için tercih edilmiyor. Bir başkası 1.55 boyunda olduğu için tercih edilmiyor. Fark edilmeyen çok fazla genç var. Tümay Özokur bu işin hakikaten üstadıdır, ustasıdır. Evet, bir de şuraya bakayım. Evet. Ya arkadaşlar, bu arada mesajlarınıza da göz atmak isterim. Sıla Mert gece gündüz dışarıda arkasına her yerde magazinciler çekiyordu. Sanki onu kontrol. Tümay Hanım'a çok teşekkür etmesi gerekiyor. Vika. Evet. Mert sonra menajer değiştirdi. Ama Tümay ona hiçbir zaman küsmedi. Bakın yani çok sevdiğini söylüyor. Başarısıyla gurur duyduğunu söylüyor. Bu arada Acun Ilıcalı babasız ve annesiz büyümüştü biliyorsunuz. Anne yarısı teyzesini kaybetti. Teyzesi vefat etti. Acun Ilıcalı ünlü televizyoncu, ünlü sunucu, medya patronu Acun Ilıcalı. Canım teyzem hayatımda gördüğüm en pozitif insanı kaybettik. Yerin hiçbir zaman dolmayacak diye teyzesiyle paylaştığı yan yana bir fotoğrafını paylaştı. Mekanın cennet olsun. Sen örnek bir anne, örnek bir teyze oldun. Hep kalbimde yaşayacaksın. Allah rahmet eylesin dedi. Biliyorsunuz Acun Ilıcalı'nın anne ve babası o çocukken trafik kazasında ne yazık ki vefat etmişlerdi. İçinde oldukları araba kaza yapmıştı bu Muğla civarında. Ve ikisi de o arabanın içine vefat etmişti. Allah rahmet eylesin. Teyzesi onun için anne yarısıydı. Onu kaybettiğini paylaşıyor. Evet arkadaşlar şimdi Mert ve Afra ile ilgili birbirlerine birbirlerine ortak benzeyen özellik yönleri. Afra Saraçoğlu bundan 2,5 yıl önce özel hayatımı sosyal medyada çok nadir paylaşmaya özen gösteriyorum diyor Afra Saraçoğlu. Çünkü insanlar hayatımın içine ne kadar dahil olursa canlandırdığım karakterin büyüsünün bozulduğuna inanıyorum. Çok doğru. Bir daha okuyayım. Afra Saraçoğlu neden özel hayatını ancak kendisi verdiği kadar insanların almasını, bilmesini istiyor? Afra Saraçoğlu. Hande Erçel de öyle. Serenay Sarıkaya da öyle. Serenay bazen değişiyor. Ama önemli oyuncuların, prensipli oyuncuların
Bir yere gelmiş oyuncuların çoğu öyle. Afra Saraçoğlu, özel hayatımı sosyal medyada çok nadir paylaşmaya özen gösteriyorum. Çünkü insanlar hayatımın içine ne kadar dahil olursa canlandırdığım karakterin büyüsünün bozulduğuna inanıyorum diyor. Bunu 2,5 yıl önce söylemişti arkadaşlar. Poyraz'la yakalanmakta, Poyraz'la yakalandığı için çok mutsuz olduğunu Afra Saraçoğlu'nun birkaç yakınından e, duydum arkadaşlar. Afra Saraçoğlu'nun çok mutsuz olduğunu. Çünkü Afra işte bu prensibinden dolayı özel hayatını kendisi yönetiyor, yönetmeyi tercih ediyor. Yani kamuoyuna ne duyuracağına, ne kadar duyuracağına, nasıl duyuracağına kendisi karar veriyor, biliyorsunuz. Yani hep bugüne kadar böyle oldu. Ne kadarını bilinmesini istiyorsa yaşadıklarının, o kadarını servis ediyor bir şekilde. Servis etmekten kastım, havalimanında muhabire haber veriliyor. Muhabirle röportajda birkaç cümle söylüyor ya da bir ipucu veriyor. Dişçiye girerken, zile basarken muhabirler yanında bitiyorlar. Menajeri haber vermiş oluyor. İşte Etiler'de, o apartmanın girişinde, hatırlayın, 2 sene evvel. Orada bir şeyler söylüyor. Kendi ne kadar vermek isterse o kadar duyuruyor. Anlatabiliyor muyum? Ee, Şeyde, Güney Fransa'da, o Brigitte Bardot'un köyünde, kasabasında mesela Afra Saraçoğlu'nu yalnız gördük. Halbuki orada Poyraz'la birlikteydi. Ama bize Poyraz'ı göstermedi, vermedi, sunmadı. Resimleri çeken Poyraz'dı. Biz burada Poyraz'la beraberiz demedi. Birlikte kadeh tokuştururken, birlikte dondurma yerken bir fotoğraf vermedi, bir video yayınlamadı, koymadı, paylaşmadı. Ne kadar görülmesini kendisi isterse onu sunuyor. Yoksa orada Güney Fransa'da o kadar çok güzel fotoğraflar verebilir ki, bu çiçeklerin en güzelleri var orada. Mesela bu çiçeğin sağında Afra, solunda Poyraz olabilirdi o fotoğraflarda, gibi. Ama böyle bir poz verse yıkılır, yıkılır. İşimi de olumsuz etkiler öyle bir poz diye düşünüyorlar. Korkutuyorlar çünkü oyuncuları, menajerler. Aman ha, aman, Poyraz'ın P'si, sakın bak. Fotoğraf çekerken, selfie yaparken aynaya dikkat et. Selfie yaparken önünde durduğun mağazanın camına dikkat et. Oradan yansımasın, onun kafası gözükmesin, tanırlar ha filan. Biliyorsunuz biz gazeteciler öyle çok ünlüleri yakaladık. Camdan e, sevgilisinin görüntüsü yansıyınca beraber oldukları haberini çok yaptık çeşitli ünlülerin. Şimdi burada kontrol elinden gittiği için yakalanınca Habertürk muhabiri, gazetecilik olarak tebrik ediyorum ben Habertürk muhabiri arkadaşı. Bugüne kadar Afra Saraçoğlu bu tür olayları dediğim gibi hep kendisi yönetirdi. Sevdiği, onu çok seven muhabirlere istediği soruları sordurur, istemediği soruları sordurtmazdı. Bundan dolayı Afra'ya kızmıyorum. Şöhret yönetiminin bir parçasıdır bu yaptığı. Muhabir arkadaşlara kızıyorum. Gazetecilik yapacaksanız doğru dürüst yapın. Ama onlar da şöyle diyebilir, ya Bilal abi bize karışma, bizim taktiğimiz bu. Biz ona böyle biri veriyoruz, ondan 3 alıyoruz. Yani biz onun dediğini böyle yapıyoruz, onu kırmıyoruz, üzmüyoruz. Ama o da bizim istediğimiz yerde bizimle röportaj yapıyor. Biz de o röportajı yayınlayarak işte şefimizi, müdürümüzü mutlu ediyoruz. Kendi aldığımız maaşı hak ediyoruz filan. Çocukların da belki böyle bir şeyi olabilir. E, Söylemi olabilir muhabirlerinde. Ama benim prensibim, gazeteci gibi çalışmalıdır. İstediği, düşündüğü soruyu sorabilmelidir, sormalıdır. Afra, sevgilin var mı? Afra, Poyraz'la sevgili misin? Afra, Mert Ramazan Demir'le ne zaman ayrıldın? Ayrıldın mı, ayrılmadın mı? Yani her neyse, Habertürk muhabiri Afra'nın çevresindeki onun
selamlaştığı, onun hatır sorduğu muhabirlerden biri değil. Gece vakti kendi başına karar veriyor. Ben diyor gidip evin önünde bekleyeceğim diyor. Orada gidiyor, bekliyor. Afra ile sevgilisi gelince de Nagi ile beraber onların fotoğrafını çekiyor. Bir şey söyleyecek misiniz diye soruyor. Onlar da konuşmak istemediklerini söylüyorlar. Kibarca ayrılıyor onların yanından. Sadece 3 kare fotoğraf çekiyor. Ve ortalık yıkılıyor. Ortalık yıkılıyor. Afra'nın muhabirlerinden biri olmadığı için de hemen yayına veriyor o fotoğrafı. Afra'nın muhabirlerinden biri olsaydı, Afra ile arası iyi olan muhabirlerinden biri olsaydı o görüntüyü göremezdiniz. Afra üzülmesin diye. Her neyse, şimdi Mert'in de Afra'nınkine benzer bir sözü var arkadaşlar. Mert de geçenlerde yapılan bir röportajda dergide soruyorlar ona. Ben konuşmuyorum arkadaşlar diyorsun özel hayatla ilgili diye soruyorlar. Sence oyuncuların özel hayatı neden gizli olmalı Mert? Hiç çok aşığım diye bağırmak gelmiyor mu içinden diye Mert Ramazan Demir'e soruyorlar. Mert Ramazan Demir'in cevabı Afra Saraçoğlu'nun demin verdiği cevaba ne kadar benziyor arkadaşlar. O zaman önce Afra Saraçoğlu'nun cevabını bir daha okuyalım. Özel hayatımı sosyal medyada çok nadir paylaşmaya özen gösteriyorum. Çünkü insanlar hayatımın içine ne kadar dahil olursa canlandırdığım karakterin büyüsünün bozulduğuna inanıyorum diyor Afra Saraçoğlu. 2,5 yıl evvel verdiği röportajda. Mert, her insanın özeline ve sınırlarına saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum. Özel olan insanın o duyguyu paylaştığı insan ile arasında geçenler zaten. Bu gibi duygular çok bağırmadan da kendi sahiciliğiyle yaşanabilir diyor. Mert Ramazan Demir de özel hayatını hiç paylaşmak istemediğini, kendisine ait olduğunu söylüyor. Afra Saraçoğlu'yla son zamanlarda buluştukları tek nokta bu demeyeceğim. İkinci bir nokta daha var. O da İtalya sevgileri. İtalya sevgileri arkadaşlar. İtalya'yı kim sevmez? İtalya'yı kim sevmez? Peki dostlar. Peki dostlar. 67 dakika, 68 dakika oldu. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Benimle birlikte olduğunuz için. Bugün günlerden neydi? Cumartesi miydi? Yarın pazar. Yarın çok önemli bir arkadaşımla birlikte olacağım. Arzu Altıntaş, ünlü televizyoncu. Onunla birlikte yayında olacağız. Arzu'yu sıkıştırın olur mu? Arzu'yu sıkıştırın. Arzu galiba Poyraz'la Afra Saraçoğlu'nun ilişkisinin dolu dizgin gitmesinden aramızda kalsın ama ona söylemeyin. Galiba memnun gibi. Ben öyle algıladım. Yanılıyor olabilirim. Yarın Arzu'ya bir sorun bakalım. Peki. Sizleri çok seviyorum. Sizler de beni seviyorsanız dostlarınıza tavsiye edin olur mu? Bilal Özcan TV magazin yıkılıyor. Haftada 7 gün. Bodrum'dan magazin. Tek magazin haftada 7 gün. Afram'ı seviyoruz diyor Marlin. Bülent Telli kolay gelsin Bilal diyor. Teşekkür ederim Bülent. Sağ ol. Banu Kabaş, Lidya, Sevinç Aydın, Stoak, kimin acep menajeri ve Yasir ile mi? Peki dostlar, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın olur mu? 70 dakikaya geldik. Sevgiyle kalın.